Merhaba, bu bölümde Türk Toraks Derneği'nin 2021 tarihli pulmoner tromboembolizm uzlaşı raporunu masaya yatırıyoruz. Biliyorsunuz bu çok kritik bir klinik durum. İşte biz de tanı ve tedavisindeki en güncel yaklaşımları raporun kendi verileri ışığında adım adım inceleyeceğiz. Gelin bu önemli raporun temel bulgularını birlikte derinlemesine ele alalım. Rapor daha en başından konunun ciddiyetini bu cümleyle ortaya koyuyor. Peki bu ne demek? Pulmoner tromboembolizm yani PT, akciğer damarlarının bir pıhtıyla tıkanması demek. Bu tıkanma akciğerlerdeki basıncı aniden fırlatıyor. Kalbin sağ tarafı yani sağ ventrikül bu korkunç basınca karşı kan pompalamak için birdenbire inanılmaz bir mücadeleye girişiyor. İşte alıntının da altını çizdiği gibi ağır vakalarda bu aşırı yüklenme kalbin sağ tarafını iflas ettiriyor ve maalesef bu durum hastayı kaybetmemizin birincil nedeni oluyor. Peki bu analiz boyunca yol haritamız nasıl olacak? Önce tanım ve önemle başlayacağız. Sonra risk faktörleri ve trombofiliye yani genetik yatkınlıklara bakacağız. Tanı yöntemleri ve biyobelirteçleri inceleyip tedavinin temel direklerine geçeceğiz. Ve son olarak çok önemli bir komplikasyon ve yönetimini ele alacağız. Evet, ilk bölümümüzle başlıyoruz. Pulmoner tromboembolizm. Tam olarak nedir bu durum ve neden bu kadar önemli? Şimdi, işin temelindeki patofizyolojiye ve klinik ciddiyetine odaklanacağız. Tanımı aslında oldukça net. Şöyle düşünelim, vücudun derin toplar damarlarında, ki bu genellikle bacaklarda olur, bir kan pıhtısı yani bir trombüs oluşuyor. Sorun şu ki bu pıhtı yerinde durmuyor. Yerinden kopup adeta bir serseri mayın gibi kan dolaşımına katılıyor. Kalbin sağ tarafından geçip tam da kanı oksijenlenmesi için akciğerlere götüren pulmoner arterlere ulaşıyor ve orayı tıkıyor. İşte bu tabloya pulmoner tromboembolizm diyoruz. Sonuç, hem kanın oksijenlenmesi engelleniyor hem de kalbin sağ tarafına korkunç bir yük biniyor. Peki iyi güzel de bu pıhtıların oluşmasına ne sebep oluyor, ne zemin hazırlıyor? İşte şimdi tam da bu konuya yani risk faktörlerine ve trombofiliye geliyoruz. Bu duruma yatkınlık yaratan nedenleri aslında iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Kalıtsal olanlar ve sonradan yani edinsel olarak ortaya çıkanlar. Bakın, bir yanda çevresel yani edinsel faktörler var. Bunlar aslında hayatın içinden şeyler. Mesela büyük bir ameliyat geçirmek, uzun süre hareketsiz kalmak, kanser hastalığı ya da östrojen içeren bazı ilaçların kullanımı bunların hepsi pıhtı oluşumunu tetikleyebiliyor. Diğer yanda ise tamamen genetik mirasımızla gelen kalıtsal riskler var. İşte buna trombofili diyoruz. Faktör V Leiden mutasyonu, protrombin gen mutasyonu gibi durumlar kanın pıhtılaşma sisteminde doğuştan gelen bozukluklar. Ve bu durumlar kişinin hayat boyu pıhtı oluşturma riskini maalesef arttırıyor. Şimdi bu tabloya dikkatle bakalım çünkü gerçekten çok çarpıcı. Özellikle Türkiye'deki durumu anlamamız açısından çok önemli. Bakın, faktör V Leiden mutasyonu sağlıklı popülasyonda %2 ila 12 arasında görülüyor. Ama PT geçirmiş hastalara baktığımızda bu oran ne oluyor biliyor musunuz? %7,9'dan başlıyor, %21'e kadar fırlıyor. Bu rakamlar bize tek bir şeyi söylüyor. Genetik yatkınlık, özellikle bizim toplumumuzda bu hastalığın ortaya çıkmasında ne kadar belirleyici, ne kadar kilit bir rol oynuyor. Peki bir hastada PT'ye şüphesi varsa ne yapıyoruz? Tanıyı kesinleştirmek ve daha da önemlisi durumun ciddiyetini anlamak için elimizde hangi araçlar var? İşte şimdi bu bölümde modern diagnostik araçlara ve bize hastanın gidişatı hakkında adeta fısıldayan o prognostik belirteçlere bakacağız. Aslında tanısal cephaneliğimiz oldukça geniş. Görüntülemede altın standart bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografisi. Yani kısaca BTPA. Damardan kontrast madde verip çekiyoruz ve pıhtıları adeta yerinde görüyoruz. Bir alternatif de ventilasyon bölü perfüzyon sintigrafisi. Ama iş sadece görüntülemeyle bitmiyor. Kan testleri yani biyobelirteçler de çok kritik. Mesela kardiyak troponinler bize miyokard yani kalp kası hasarını gösteriyor. Natriüretik peptitler ise sağ ventriküldeki o korkunç gerilimi, disfonksiyonu işaret ediyor. Laktat, kreatinin gibi diğer belirteçler de genel durumun ne kadar kötüye gittiğine ve ölüm riskini anlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi bu iki biyobelirteç grubuna biraz daha yakından bakalım. Kardiyak troponinler. Eğer kanda yüksekse bu ciddi bir alarmdır. Demek ki kalbin sağ tarafındaki o aşırı basınç yüzünden kalp kası hücreleri artık hasar görmeye başlamış ve bu artmış mortaliteyle yani ölüm riskiyle doğrudan ilişkili.
Gelelim natriüretik peptitlere yani BNP ve NT-proBNP'ye. Bunlar da sağ ventriküldeki gerilime yanıt olarak salgılanıyor ama burada ilginç bir durum var. Bu peptitlerin düşük olması bizim için harika bir haber. Çünkü bu hastanın erken dönemde kötüleşme ihtimalinin neredeyse olmadığını söylüyor. Yani bu testin negatif prediktif değeri çok yüksek. Sorun yok dediğinde ona büyük ölçüde güvenebiliyoruz. Tamam, tanıyı koyduk, risk durumunu belirledik. Şimdi ne yapacağız? Sıra tedavide. Bu bölümde tedavinin iki temel direğine odaklanacağız. Antikoagülasyon yani kanın pıhtılaşmasını engellemek ve özellikle ağır vakalarda o tıkalı damarı tekrar açmaya yönelik reperfüzyon stratejileri. Tedavinin başlangıcında genellikle sahnede heparinler var. İki türü karşılaştıralım. Bir yanda standart heparin var, damardan veriliyor, yarılanma ömrü kısa ve etkisini sürekli APTT dediğimiz kan testleriyle izlemek zorundasınız. Biyo yararlanımı da yani vücuttaki etkisi de oldukça değişken. Diğer yanda ise düşük molekül ağırlıklı heparinler yani DMH'lar var. Bunlar daha modern bir seçenek. Cilt altına yapılıyor, biyo yararlanımı %90'ın üzerinde yani çok daha öngörülebilir. Yarılanma ömrü de standart olana göre 2 ila 4 kat daha uzun. Ve en güzel yanı genellikle sürekli kan takibi gerektirmiyor. Peki, klinikte neden çoğu zaman düşük molekül ağırlıklı heparinleri yani DMH'ları tercih ediyoruz? Raporda bunun avantajları çok net sıralanmış. Birincisi, dozlaması çok daha güvenilir, kiloya göre ayarlanıyor ve etkisi daha öngörülebilir. İkincisi, heparine bağlı trombositopeni yani HIT dediğimiz o tehlikeli komplikasyon riski daha az. Uzun süreli kullanımda kemik erimesi yani osteoporoz riski de daha düşük. Belki de en önemlilerinden biri hastanın hastanede yatmasına gerek kalmadan ayaktan tedaviye imkan tanıması. Bu hem hasta konforu hem de sağlık sistemi için büyük bir avantaj. Peki ya hasta yüksek riskli ise yani hemodinamik olarak anstabil, şok tablosundaysa? İşte o zaman zamanla yarışıyoruz ve yaklaşım çok daha agresif olmak zorunda. Birinci adım, hastayı stabilize et, hemodinamik ve solunumsal destek sağla. İkinci adım, primer reperfüzyon. Yani o pıhtıyı eritmek için damardan güçlü trombolitik ilaçları ver. Üçüncü adım, alternatifler. Eğer trombolitik tedavi başarısız olursa veya hasta için çok riskli ise o zaman cerrahi embolektomi veya kateterle pıhtının çıkarılması gibi seçenekler masaya gelir. Ve dördüncü son çare, ECMO. Eğer hasta tedaviye yanıtsız bir şok durumundaysa bir köprüleme tedavisi olarak yapay akciğer cihazı yani ECMO devreye girer. Ancak bazen ironik bir şekilde tedavinin kendisi de çok ciddi bir soruna yol açabiliyor. Şimdi heparin kullanımına bağlı gelişen, nadir görülen ama potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyona odaklanacağız. Heparine bağlı trombositopeni. Kısaca HIT. HIT, tam anlamıyla bir tıbbi paradoks. Düşünün, kanı pıhtılaşmasın diye verdiğiniz heparin bazı hastalarda bağışıklık sistemini çıldırtıyor ve PF4 dediğimiz bir proteine karşı otoantikorlar üretilmesine neden oluyor. Bu antikorlar da gidip trombositlere yani pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarına yapışıyor. Sonuç, iki yönlü bir felaket. Bir yandan trombosit sayısı düşüyor ama daha da kötüsü kalan trombositler aşırı aktive oluyor ve kanı sulandırmak yerine tam tersi yeni ve çok tehlikeli pıhtılar oluşmasına yol açıyor. Yani pıhtıyı önlemek için verdiğiniz ilaç pıhtı yapıyor. İşte bu yüzden HIT tanısında zamanlama her şey demek. Bakın, heparin tedavisine başladıktan sonraki ilk 2-1-2 günde trombositlerde hafif bir düşüş olabilir. Bu genellikle HIT değildir. Asıl kırmızı bayrağın kalktığı an, tedavinin 5. ile 15. günleri arasında trombosit sayısında ani ve ciddi bir düşüş yaşanmasıdır. İşte bu tipik HIT başlangıcıdır. Bu zamanlama, HIT'i diğer trombosit düşüklüğü nedenlerinden ayırt etmedeki en kritik ipucumuz. Peki, HIT'ten şüphelendiğimizde ne yapıyoruz? Laboratuvar testlerinin sonucunu bekleyecek vaktimiz yok. İşte tam bu noktada 4T skoru dediğimiz bir klinik olasılık değerlendirme aracı imdadımıza yetişiyor. Adından da anlaşılacağı gibi 4T'ye bakıyor. Trombositopeninin derecesi, trombosit düşüşünün zamanlaması, yeni bir tromboz olup olmadığı ve trombositopeni için başka bir nedenin olup olmadığı. Bu kriterlere göre hastaya bir puan veriyoruz ve sonuç bize HIT olasılığının düşük mü, orta mı yoksa yüksek mi olduğunu söylüyor. Bu da bize acil karar tedavi vermemizde inanılmaz yardımcı oluyor. Burada altın kural şu, HIT şüphesi yüksekse laboratuvar sonucunu bekleme, harekete geçmek hayat kurtarır. Yönetim 3 basit adımdan oluşuyor. 1. Durdur. Ne kadar heparin ve DMAH formu varsa hepsini derhal kes. 2. Başla. Hastayı korumasız bırakamazsın. Terapötik dozda heparini olmayan bir antikoagülan başla. Mesela Fondaparinux. 3. Doğrula. İşte bu hayat kurtarıcı adımları attıktan sonra
Tanıyı doğrulamak için PF4 heparin antikor testini gönder. Ama asla test sonucunu beklemek için tedaviyi geciktirme. Sonuç olarak Türk Toraks Derneği'nin bu kapsamlı raporundan çıkarmamız gereken ana mesaj aslında çok net. Pulmoner tromboembolizm zamanla yarıştığımız yüksek mortaliteli bir acil durum. Başarının anahtarı ise zamanında ve kılavuzlara uygun bir tanı koymak, ardından da hastaya özel doğru antikoagülen ve reperfüzyon stratejilerini seçmekten geçiyor. Bu kararlar hastanın hayatta kalıp kalmayacağını doğrudan etkiliyor. Ve bu analizimizi raporun da ufkumuzu açtığı geleceğe yönelik bir soruyla tamamlayalım. Bugün kullandığımız pek çok antikoagülanın spesifik bir panzehiri yani antidotu ya yok ya da çok sınırlı. Bu da kanama durumunda elimizi kolumuzu bağlıyor. Peki geliştirilmekte olan giraparantak gibi neredeyse tüm antikoagülanları etkisiz hale getirebilen evrensel bir antidotun kullanıma girdiğini bir düşünün. Bu durum acil kanama yönetimini ve dolayısıyla tedaviye başlarkenki risk-fayda dengemizi nasıl değiştirir? Bu şüphesiz ki gelecekte PT tedavi protokollerini baştan yazabilecek devrimsel bir gelişme.